Ameliyat sonrası morluk ve şişlik çok konuşulan, üstünde çok durulan bir konu. Aynı gün ameliyat ettiğimiz iki hastanın aynı teknikle ameliyat edilmelerine rağmen bir tanesinde en ufak bir morluk, şişlik görünmüyorken diğerinin yüzünün, gözünün morarması bizim sık gördüğümüz bir durum. Burada en önemli konu hastanın cilt tipi ve cilt kalınlığı. Aynı tekniğin uygulandığı iki hastanın farklı şiddette morarmasının nedeni cildin bu travmaya verdiği reaksiyon. Bazı ciltler böyle parşömen kağıdı gibi incecikken bazı ciltler çok kalın olabiliyor. Bu iki cildin yapılacak olan işlemlere aynı şekilde tepki vermesi tabii ki beklenemez. Ancak biz kendi pratiğimizde tüm hastalarımızda ameliyat sonrasında ödem, morluk ve şişliği azaltılması için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi 36 saate varan bir zaman aralığında her saat başı yarım saatlik buz uygulaması. Bunun dışında hastanın morluk ve şişlik olan yerlerine çeşitli kremlerin sürülmesi ve reçete edilmesi, çeşitli ödem söktürücü ilaçların ameliyattan sonra kullanması için hastaya reçetelenmesi, ama bunların hepsinden de önemlisi hastanın mümkün olan en erken zamanda ameliyat sonrasında yatağından kalkıp hareketli bir hale geçmesi. Tüm bunlar ödemi azaltan, hastanın iyileşmesini hızlandıran etkenler. Ameliyat sonrası morluk ve şişliği etkileyen faktörlerden bir tanesi de ameliyat esnasında oluşan kanama. Ameliyat esnasındaki kanamanın engellenmesinde ameliyat öncesi çeşitli gıdaların kesilmesi, çeşitli ilaçların bırakılması çok önemli. Bu bakımdan kullanmakta olduğunuz ilaçlar konusunda hekime doğru bilgi vermeniz ve hekim tarafından önerilen diyete uyum sağlamanız çok kıymetli.